Merhaba Kova burçları ve yükselen kovalar. Ocak 2026 kahve falı bakımınıza hoş geldiniz. Bu kez fincanı sizlerin niyetiyle kapattık. Fincanı yorumlamadan hemen önce astrolojik kehanet destesinden Ocak 2026 niyetiyle kartlar seçeceğiz ve akabinde fincanınızı yorumlayacağız. Hemen şöyle astrolojik kehanet bakalım Ocak 2026 ile alakalı size hangi mesajları verecek? Hadi bakalım ilk kartınız 11. evden geliyor sevgili kovalar. Yeni bilgilere kendimi açıyorum diyor kartınızın mesajı. Bu kart zaten sizlerin doğal evi. Ocak 2026'da sosyal çevre, dostlar, kolektif alan, sosyal medya, dijital işler aktifleşiyor. Kova bu ay yalnız kalmak değil, doğru insanlarla görünür olmak ayı. O yüzden bir davet, bir mesaj, bir grup konuşması kaderini tetikleyebilir. Bir diğer kartın Jüpiter ile geliyor. Zenginlikler bana doğru yola çıkıyor der kartının mesajı. Burada şans, gelişme, fırsat, bolluk demek aslında. Ama bu rastgele değil. 11. evle birlikte açıldığı için size bu şekilde hitap ediyor. Doğru çevre, doğru fırsat. Bir arkadaş, bir tanıdık, bir öneri, maddi ya da manevi bir kapı açılıyor sevgili kova. Hemen diğer kartına bakıyoruz. İkizler enerjisiyle geliyor. İletişimimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum der kartın. Burada aslında mesaj çok net. Konuşma, mesajlaşma, yazışma, sosyal medya, eğitim ve bilgi paylaşımı. Bu ay özellikle evet bir konuşma her şeyi değiştirebilir. Yarım kalan bir muhabbet yeniden açılabilir. Aynı zamanda bu konuşmalar ikizler burçlarıyla bu ay gelişebilir ve İkizler burcu kişileri bu ay hayatında önemli roller oynayabilir. Sevgili Kova burcu. Hadi diğer kartına bakalım. Venüs retrosuyla geliyor. Kalbimin ateşkese ihtiyacı var der. Evet, burası kritik bir uyarı sizler için. Daha çok eski aşk, değer sorgusu, ben gerçekten ne istiyorum temasını getiriyor. Ocak 2026 eski biri hayatına dönebilir. Hani şu anda sanki hayır hayır ya da evet dönsün der gibi bir hissiyat oluşuyor ama evet burada geçmişle bağlantılı bir durum var. Tabii ki bu eski dönen kişi ile gönül meseleleriyle bağlantılı bir kişi olmak zorunda değil. Bu eski bir dost da olabilir, eski bir yani evet tanıdık da olabilir, dost olmasa da hayatında önemli rol oynamış bir tanıdık da olabilir. Ya da evet eski bir sevgili de olabilir sevgili kova. O yüzden bu ay senin için kalp ve akıl dengesi şart. Kova Ocak 2026'da kaderini bir konuşma ile değiştireceksin. Ama şunu unutma, her şans kalıcı değil. Her gelen de kalbine iyi gelmeyebilir. Eski aşkın gündeme gelebilir. Yeni tanışma, arkadaş çevresinden hızlı bağlanma ve pişmanlık hissi ya da riski oluşabilir. Önce dinle, sonra hisset bu ay lütfen. Jüpiter ve 11. ev kartı da topluluk, sosyal medya, internet, ekip işi, bir teklif küçük gibi görünse de büyüyebilir der sana. Başkalarının önerilerini konuşamadım. Önerilerini küçümsememeniz gereken bir ayın içerisindesiniz. Belki de bu sizin hani duymanızı istemeyeceğiniz bir şey. Çünkü kovalar bazı net şeylere karşı hani bazen bazı şeyleri dinleyip yine sonunda kendi istediklerini yapabiliyorlar. Bunu biliyorum. Benim de bir kızım var ve Kova burcu. Bu yüzden aşinayım. Ama dediğim gibi bu ay başkalarının önerilerini küçümsemeyeceğiz. Başkalarından tavsiye alacağız. Yani evet hani tavsiye alıp yine de bildiğimizi yapmayacağız. Değerlendireceğiz bu ay sevgili kovalar. Özellikle Venüs retrosu varken eski defterleri kapatmadan kesinlikle yeni sayfa açmaman gerekiyor.
duygusal borçları görmezden gelmemen bir ayın içerisindesin. Bu ay kaderin bir mesajla değişebilir ama kalbin dikkat istiyor sevgili Kova burcu. O zaman bir de fincanına bakalım. Fincanın bize neler anlatacak? Kartlarla bağlantılı herhangi bir mesaj gelecek mi? Ya da yepyeni bir bilgi mi alacağız? Kova ve yükselen kovaysan bu fincan senin için açılıyor. Neyse halin görelim falında. Evet, çabuk açılan bir fincan oldu. Ama tabii bu dileklerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama böyle bir her ne kadar evet zor süreçler yaşanmış olsa da bu dönem böyle bir hafif rahatlamanın tınısını hissediyor musun gibi hissettim. Şimdi bu fincanın içi sevgili kova, sen de şöyle hemen benimle birlikte gözlemleyebilirsin. Burada flu yolların çıkmış. Ama her bir yol birbirine benzemiyor. Çok farklı flu olsa da yorumlayacağım tabii ki. Şu şekilde görünüyor fincanım. Çok fazla harf görüyorum bu fincan. Yani daha çok böyle harflere ve sayılara dikkat çeken bir fincan. Şimdi her ne kadar hayatında bu ay evet hani iletişimin açık olduğu bir ay olsa da senin daha çok böyle sessizliği hissedeceğin bir ay olacak. Yani kendi içinde istediğin şey aslında biraz huzur, biraz sessizlik. Bu ay daha çok böyle evet doğru iletişimlerin olması gerektiği bir ay ama kendi sessizliğine de böyle ufak ufak çekilmek istediğim bir ay olarak görünüyor. Fincanın dibinde yuvarlak bir alan var ve ortasında da koyu bir nokta var sevgili Kova burcu. Bu uzun zamandır aklından çıkmayan bir meseleyi bana hissettiriyor. Ne yaparsan yap dönüp dolaşıp yine buraya geliyorsun. Ama dikkat et, bu nokta yalnız değil. Etrafında açılan ince yollar var. Kısa kısa olarak görünüyor ve hepsi farklı yönlere gidiyor sevgili Kova. Ama sanki bu yollara hani ulaşmak da zor gibi ama aslında ulaşılması çok kolay yollar gibi de hissettiriyor. Şimdi fincanın iç duvarından yukarıya doğru uzanan çizgiler var. Daha çok böyle ağaç köklerini andırıyor sevgili Kova burcu. Bu artık geçici heveslerden çıkıp kalıcı bir şeye yöneldiğini hissettiriyor. Bu ay senin için ben ne istiyorum sorusu değil, ben burada kalmak istiyor muyum sorusu geliyor. Ve fincanında tek bir insan silüeti var sevgili Kova burcu. Bu kalabalık değil, yalnız ama güçlü. Bu başkalarına rağmen değil, kendi kararlarınla yürüdüğün bir süreci anlatıyor. Ve muhtemelen bu silüet seni hissettiriyor. Birçok harf var dedik, evet. Net olarak gördüğüm E harfin var. T harfin var. Ters duran A harfi var. İsminde A harfi geçen kişilere dikkat. Bu ay bu harfteki kişilerle alakalı ters düşebilirsin sevgili Kova burcu. Ve B harfin var. B'nin altında da bir 7 rakamı görünüyor tam bu kısımda. Bence üstünde de bir kuş olduğunu görüyorum. Adında ya da soyadında B harfi geçen birinden ya da bir kurumdan gelecek olan çok güzel, büyük bir haberin var. Belki bu beklenen bir haber bile olabilir. Yani belki bir iş görüşmesi de olabilir, bilemiyorum. Ve bir tane C harfi görüyorum. Ve bu daha önce de senin videolarında karşıma çıkmıştı. Bu bir sorunun cevabı olabilir ya da bir cesaret anını sembolize eden bir C harfi olabilir. Bu fincanda acele yok ama netlik var sevgili Kova. Senin için bu ay hız değil, doğru adım çok önemli olacak. Yanlış yerde koşmaktansa doğru yerde durmayı öğreneceğim bir ay olacak. Ocak 2026. Çok fazla yolların çıkmış. Evet. Yani burada bir kuş kanadı da var aslında yollardan biri. Evet flu görünüyor. Fakat burada kanadını açmış bir kuş, yani yol gibi görünüp kuş kanadına dönüşen bir durum var. Bu daha çok bana bu ay içerisinde şunu hissettiriyor. Yoldan gelecek olan bir haber ya da bir uzak mesafeye senin göndereceğin bir haber de olabilir. İki kısa yolun var sevgili Kova burcu.
Ve bir tane de iptal olan bir yolculuğum var Ocak 2026'da. Ama bu ay yüzünün güleceği bir ay olacak. Çok güzel de bir anahtarın çıkmış aslında. Evet. Şimdi hazırsan bir de şöyle sana vermek istediğim tabii ki bir tavsiye de var. Bu ay çevrenden gelen bir fikir ya da davetin sandığından daha büyük bir kapı açacağını söyleyebilirim. Çünkü evet burada hani böyle küçük gibi görünen aslında arkası çok derin bir kapı açılıyor. Hatta bu kapı yarı açık gibi de. Ama bu kapı açıldığı zaman senin sandığından daha büyük şeyleri sana getirecek. O yüzden bu ay yalnız kalmak yerine doğru insanlarla temas kurman gerekebilir. Elindeki imkanların büyüyeceği bir ay olacak ama hala e, kalbin sanki böyle geçmişte kalan bir meseleyle meşgul olacak. O yüzden bu ay acele karar verme. Önce iç sesini dinle. Çok fazla konuşmalar var, mesajlaşmalar var. Kısa görüşmelerin çok fazla olduğu bir ay. O yüzden bu ay her duyduğunu değil, hissettiğin şeyleri ciddiye alman gereken bir ay olacak. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim ama bu ayın ana dersi şu. Herkese yetişmeye çalışma. Kendine sadık kaldığında şans zaten seni bulacak sevgili Kova burcu. Bir de tabağına bakalım. Ocak 2026 ile alakalı. Tabağım bize neler gösterecek? Şöyle biraz açılmasını bekliyorum. Tepede çok güzel bir hilalin çıktı tabağın en başında. Ama bu hilalin arkasında da böyle sanki kuyruk var gibi hissediyorum. Aslında tam şu kısımdan bahsediyorum ve o yavaş yavaş dönüşüyor tabii ki figürler aktığı için ama ben her zaman ilk gördüğümü, ilk hissettiğimi sizlere söylerim. Şimdi hilal dedik ama sonunda böyle kuyruğu olduğunu hissettik ve hanenin başında olarak çıktı. O yüzden bu hanenize bu ay beklenmeyen bir misafirin geleceğini sizlere söyler. Ee, Yani belki de görmek istemediğin biri de olabilir. Bilmiyorum ama evet bu ay böyle beklemediğin anda beklenmedik bir kişinin gelişi var. Çok güzel bir balık var. Çok güzel bir kısmetin var bu ay haneye gelecek olan sevgili Kova burcu. Bir konuda fikir ayrılığına düşülebilir hane içerisinde. Çünkü muhtemel ki haneyle alakalı çıkan bir dedikodu var. Bu dedikoduya tepki verecekken düşeceğiniz bir fikir ayrılığı var. 3 rakamı görünüyor burada. Evet hani biraz böyle değişik bir şekilde çıkmış ve altında da böyle dalgalar var ama şu kısım şöyle 3'ü andırıyor sevgili Kova. Özellikle tabakta çıkması bu dalgaların ve 3 rakamının kardeşler ya da akrabalar ya da hane içerisinde bir dargınlık, küskünlük varsa evet bunun son bulacağından bahseder. Barışılması gereken bir durum, uzlaşılması gereken bir durumdan bahseder sevgili Kova burçları. Bu ay için tabağınızın ve fincanınızın mesajları bunlardı. Bu fal niyetinize açıktır sevgili kovalar. Fincanda gördüğüm semboller sizin hayatınızda anlam buluyorsa lütfen kabul edin. Bulmuyorsa da sevgiyle bırakın. Kovalar için bu ay sessiz ama çok güçlü bir ay olacak. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.